E, Evet, merhaba arkadaşlar, ben Stein, Age of Empires Mobile'in yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Bugün yine bir hesap inceleme videosundayız. Hesabı sahibi ve konumuz Burak abi. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk kardeşim. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Şimdi sen dedin ki 1500 euro. Civarı. Bizde hesapladık 56.200 lira falan yapıyor. Yani o civar hani 55-60 bin civarı Ya, bir şey gider gelir. E, Hesabına hiç bakmadım. Şimdi daha ilk defa bakacağım. Şurada geldiğim zaman 19 milyon 217 bin gücüm var. Komplara da yeni gireceğiz. Şöyle birinci kompun Richard Boudica, Fredrik Barbarossa. 4 yıldız evet. Richard, 3 Boudica, Barbarossa yapmışsın. Richard sanırım beşleyecek misin? İnşallah. Düşünüyorum. Richard evet abi 4'e kadar gelmişsen 5 evet biraz zordur ama asıl 5'te özelliğin arası. Richard'ın Boudica 3'te de kalabiliyor aslına bakarsan. Fredrik Barbarossa da artık yani mızraklı kompundan gitmek istersen Mansa Musa daha faydalı olur. O üçüncü sezonda geliyormuş sanırım. Evet, üçüncü sezonda. Fredrik Barbarossa da o zamana kadar çok rahat savunma olarak bu kompu tutar. Hı hı. Şimdi içine girdiğim zaman Richards, evet şöyle zorlu misilleme hortum süpürgesi almışsın. Yıldızlarına basmışsın. Şöyle sarı taşlarım var. Gel bir bakış atayım. Şöyle birim savunması. Şimdi ben bu tür komplarda abi Evet. Richard gibi çok sağlam olduğu zaman genellikle birim savunması zırh önermiyorum. Hı Neden? hı. Çünkü zaten aşırı sağlam bir komp. Fredrik Barbarossa'yla zaten savunma etkisi çok yüksek çıkıyor. Anladım. Bundan dolayı da tank bir komutana daha tank yapmak istiyorsan Hı hı. e, diğer kompların sürekli atakçı olacak. Richard kompunda onları aslına bakarsan biraz daha korumak maksadıyla kullanabilirsin. Ama Richard kompumda hasar atsın artık diyorsan pardon abi. Evet hocam en son şu şekilde dedik ki yani bunları tank olarak kullanmayacaksan bu tür zaten sağlam olan Barbarossa ile beraber de yüksek savunma etkisi olan kahramanlara biraz daha saldırı verirsen hasarlar çok çıkar. Şimdi zırh takmışsın, savunma takmışsın, işte tüm nitelikler bunlar genellikle zaten tankı daha yüksek tank yapan şeyler. Burada pasif taş takmışsın, uygundur. Sıra tabanlı takmışsın. Bir de normal saldırı takmışsın. Mesela sıra tabanlı şeyin var mı? İmza becerin. Buraya Vallahi bilmiyorum. geldiğimiz zaman bakıyoruz mesela. Bir tane sıra tabanlı imza becerim var. Genelde de bunlar pasif beceriler daha iyidir. Yani senin An- şu an iki tane imza becerin pasifken bir tanesi sıra tabanlı. Genellikle pasif yoğunlukta taş takarsan daha iyidir. Hani bir tane sıra tabanlı evet etkisi olur ama iki tanesi için daha iyi olur pasif takman. Tamam. Ondan sonra Düzeltebiliyorum. tabii şu an ben hatta düzelteyim burada bakayım. Senin direkt Zaten aktif var. Şurada pasif. Heh. biliyorsun ama sana hesabı düzeltmeye çalışıyorum ben. Tabii. Şimdi şeyde olduğu için dışarıda seni kahramanlar Hı hı. işlemedi. Buna yoğunlukta pasif takarsın abi. Şuraya Tamam. geldik burada bak bir daha mesela birim canı vermişsin. Hmm. Mesela gelmişsin burada tüm nitelikler eyvallah yine. Gelmişsin mesela iyileştirme vermişsin. Bir iyileştirme etkisi aslına bakarsan çok yok. Hı Yani hı. buna taş takacaksan işte aktif pasif türünden pasif tak genellikle pasifin kalmasa bir tane sıra tabanlı atabilirsin. O bir tane imza becerinin sıra tabanlı olduğu için. Yani Richard Tamam. Compton'da genellikle o şekilde yaparsan iyi. Ona bakarsın zırhlar yüksek. Zırhların gerçekten seviyesi yüksek. Hı hı. Taşların da çok güzel. Evet. Şurada Barbarossa şöyle bir geldik. Burada takmışsın Richard'a mesela yıkım muharebesi. Tüm kanalın normal saldırı hasarlarını azaltır. Aktif pasif beceri hasarını arttırır. Okey pasif beceri oranı da yüksek zaten. Hı. Şimdi ikinci şeye geldiğimiz zaman favorit komplarından Miyamoto Tribana Hammurabi. Şimdi problemi ben söyleyeyim mi? Olur. Normalde rock'tan kalma alışkanlık. Ben şey yapmıştım. İşte parayla Miyamoto mıdır nedir işte onu alırım. Miyamoto Onu evet. ondan sonra bir arkadaş 2-3 ay önce bir arkadaşıma sordum. Nasıl hani beni yıkamayacak hangi şeydi? Mızraklı dedi. Kaldı bunlar böyle. İşte Mızraklı yok. yıkamıyorsun. Tam yıkılmıyorsun ama yıkamıyorsun da. Yani bu İşte sefer ben öyle hani gireyim 5-6 kişinin arasına yıkılmayayım, tanklayayım girersin. istedim. Evet girersin o kompla. Ondan sonra işte bu şey kılıç çöp oldu. Şimdi aslına bakarsan kılıç hem dayanıklı. Tam bir Hı Richard hı. dayanıklılığı olmaz ama hem dayanıklı hem de hasar konusunda yüksek hasar çıkartıyor. Fakat bu kompa iyi bakmak gerekiyor. Mesela Miyamoto, Tribhuvan, Hammurabi. Hı hı. Şimdi bu kompu Hammurabi batırır. Buraya Anladım. 3. sezonda ya Fatih Sultan Mehmet ya da ikinci sezonda bir yıldızda olsa Hı hı. Yodit takarsan Yodit'in Hı Java etkisi zaten yüksek hasar çıkarttıracak. hı. Tribhuvana'yı da en azından bir yıldıza odaklarsan
Tamam. O da kendi şeyini, Java'sını, pardon, Java'yı Yodite dedim az önce. Burada Java'sını bir yıldızla arttırırsın. Bu da ana komutanın imza becerisini daha bufflamaya başlar. Miyamoto şu sezonda, yani bu dönemde 3 yıldızı zaten çok güzel. 3 yıldızı uzun bir sürede kalabilir ama Tribana en azından bir yıldız yaparsan, Yodite bir yıldız yaparsan bu komp daha büyük iş yapmaya başlar. Udity açmıştım. Tamam. Bunda bir yıldız olursa abi güzel. Zaten hani daha geliyordur büyük ihtimal size. Seçmeli çark falan da var ya. Geliyor geliyor. Hı. Şimdi Huan Mulan gitmemişsin. Bu saatten sonra da gitmene gerek yok Yok. bence artık. Yani çok Şey, pahalı bir komp. Bir de Lübülar'ın çok ortaya çıkması da zorluyor zaten artık Lübülar. Ee, Zaten Sultan Süleyman mı yapmak istiyorsun? hmm, olabilir. Ben şey diye düşünüyorum. İlk mızrak, ikinci kılıç, üçüncü süvari giderim diye düşünüyordum. Olur. Çünkü benim bir de samimi bir arkadaşım var oyundan. O okçu gidiyor. Hani beraber takıldık mı birbirimizi tamamlarız diye. Ya o iş olmuyor genelde hocam. Değil mi? Yok. Zaten Bu haklısın. toplu bir oyun olsa da savaşta bireyselsin. Yani o an evet toplu hareket ediyorsun. Ama o olay çok öyle olmuyor. Hepimiz bir zamanlar öyle düşündük ama olmuyor maalesef. Bir Şimdi de şu bizde iletişim sıkıntı. Kimse sesliye falan girmiyor. Herkes işte o göçle yazışma. başlayacak hocam. O göçle bazı yerlerde var ama genellikle göçle başlayacak. O iş Çok insanların seven insanlar birbiriyle toplanmasına falan göçte sohbetler başlayacak. Şimdi kahramanlarına geldiğim zaman hocam, hı hı. evet güzel Richards. Bir de 5 dersen altın kafam var mı diye bakıyorum. 28 tane altın kafa var. Şu 5 yıldız çok zor. Ama Richard gideceğim diyorsan Gideceğim. beni Discord'dan da şeyden darlıyorlar ya, Telegram'dan. Özelden yazmayın artık. Şöyle Bodica tam Richard Comp'un bence güzel. Hı hı. Miyamoto'da 3 yıldızda güzel. Tribana bir yıldız, Yodit bir yıldızda. İkinci komp olarak çıkabilirsin sahaya. Üçüncü Okey. komp olarak da sanırım Lüb'ü düşünüyorsun. Aynen. Güzel olur. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Zaten Mulan yapmadığın için Lüb'ü Hı. kompundan çok rahat gideceksin. Çünkü istersen Guan Yu ver, Atilla ver, Rally ver. Her türlü işte ne bileyim ana komutanına gideceksin, Lübü'ye şarşalı yüzük alacaksın. Mulan olmadığı için sıkıntı yaşamayacaksın. O yüzden senin şu dönemde Louvre'a gitme hocam. Çok mantıklı olur. Şimdi çanta bölümüne bakayım. E, Şurada hızlar. Kaynak 540. Ortalama bir şeyim var. İki tane sağlam KVK'da bitersin hocam. Dikkat et maksimum. Kaynak Haklısın. toplamıyorsun. Çok fazla Ya, herhalde. Yani ben- toplamışsın da ya da Hmm, kaynak toplama komplarında bir problem var. Ya ya, da çok hızlı ilerliyorsun. Çok hız basıyorsun. Çok paket alıyorsun. Kaynak yetmiyor. O da olabilir. bizi şu 1,5 aydır rahatız biz serverda. Bize mesela Hmm. saldırım başka bir klanla birleştik. Yeni yeni. Ya, farm falan yapamıyorduk biz. O zaman ondandır hocam. Onun etkisi de Orada vardır. saldırım. O hocam Şimdi şöyle yüzüklerine falan. Bakayım çark ne varmış hocam sizde? şey Ha, Octavian aynı çark ya şeyle. Bizim 22 ile. Aynı çark. Sizin hangi krallıktı? 71. 71. Tamam hocam. Bir de senin araştırma merkezine bakmak istiyorum. Şöyle üniversitene yani. Üniversitende öncelikle ekonomiye bakıyorum. Fikstir. E, gitmedim gibi bir şey. Hocam. Hocam yapma. Değil mi? Yapma. Hocam. Araştırma 2. Araştırma 2 çoktan açman lazımdı. Hı hı. Araştırma 3'ü de her zaman söylediğim gibi T7'yi ben artık açıyorum dediğin zaman önce araştırma 3 ama şu anda senin araştırma 2 açmaman çok büyük kayıp veriyor sana. Bu diğerlerinde bilgin olsun. Askeriye'de T6 2 tane açmışsın. 3-4 güne de diğerini açacaksın. Yani T6'lar hemen hemen bir 20 gün içinde maksimum 15-20 gün içinde bütün T6'ların fullenecek. O zaman şey mi yapayım? T6'lardan sonra aşağıya mı? Öbürküne mi geçeyim? Neydi öbürkü? Hocam sen direkt bundan sonra Hı hı. okçulardan sonra direkt araştırma 2'yi aç. Ondan sonra buraya devam et. Tamam. Okey. Şimdi bu geriye baktığım zaman evet güzel. Geriyi tamamlamışsın. Full'e gelmişsin. Şöyle şuralara gelmişsin. Süvarisi tam süvarin yokmuş zaten. Problem yok. Okçun yok. Problem yok. Tamam sende olan iki tane tür askeri. Arkasını full'e çok mantıklı gitmişsin. Teşekkürler. Şuradan gelmişsin abi. Kılıçlı saldırısı. Şöyle. Şimdi mesela senin okçun yok. Hı hı. Bence zaten şu an T7'ye de hemen gidemezsin ya. Bence Aynen. kılıçlı saldırını hani o dediğim gibi yaparsan eğer kılıçlı saldırını da 5 yap. Ondan sonra bence devam et bunlara. Ama öncelikle araştırmayı. Şu iki kompon olduğu için zaten bunlara çok acelen yok. Bunları yapsan da
Kullanamayacaksın sahada. Zaten kullanmıyorum. Heh. O yüzden kılıçlı saldırısı da çok önemli zaten. Şöyle gördün %4 %4 veriyor. %8'lik bir saldırı O. yapacaksın bununla. Sonrasında hocam yani sana direkt şeyi söylüyorum. Araştırmada 2 açacaksın Hı hı. bu bittikten sonra. Sonra Tamam. geleceksin kılıçlıyı 5 saldırıyı. Ondan sonrasında buradan ufak ufak gidebilirsin. Ta ki Tamam. geldin buraya tamamladın. Dedin ki hocam ben artık T7'ye gidiyorum. Ondan sonra geliyorsun hocam buradan araştırma 3'ü açıyorsun. Rahat rahat ilerliyorsun. Araştırma konusunda şu şekilde söyleyebilirim. Ondan sonra neye bakabiliriz? Şöyle aslında Hı 24 ahır 27 27 27 27. Senin zırhların zaten güzeldi hocam baktığım kadarıyla. hı. Şurada kullanılan zırhlara geleyim. Sen bayağı da zırh üretiyorsun gibi. Oldu. Hiç boş bırakmıyorum. Belli hocam. Senin mücevherler de iyi gibi. Mavilere basmışsın. Şurada Oyunda yaptığım tek mantıklı şey. bayağı topluyorsun da belli ya şeyleri. Demir göktaşı falan. Evet. Şunları otomatik parçalı ayarı yapabilirsin abi. Ha, var mı öyle bir şey? Tabii bak buraya geldim. Mavileri seçtim. Bundan sonra üretilen bütün maviler parçalanacak otomatik. Aa, süper. Ha, onun ayarını da yaptık. Bir tane de kullandığımız şeyi ayarladık. Şimdi genellikle ne paketleri alırsın? Şimdi 56 bin lira bir yatırım yapmışsın. Ya ilk başta mesela bu coinsleri mesela VIP'ye basıyordum. Böyle saçma şeyler Şimdi yapıyordum. ben niye bunu sordum biliyor musun abi? 56 bin TL'ye Hı hı. bu komplardan daha iyisi olabilirdi. Kesinlikle. Kötü değil ama daha Hı iyisi hı. olabilirdi. O yüzden sordum ne gibi yerlere yatırdın diye. VIP'ye gitmişsin. Ya VIP eğitim çok saçma yerlere yatırmıyor ama şu anda mesela şeyleri alıyorum. Kuyumcu alıyorum. Bir de o şey oluyordu. Hani ayda bir veriyor ya. Neydi ismi? Krallık bilmem bir şey. Si Krallık miydi? hazinesi. Çok mantıklı. Alıyorum. Bir herhalde 40 civarı kafa veriyor. Alacağım, daha süresi var Hı onun. hı. Başka hani böyle 1 euroluk şeyler çıkıyor bazen. Ha, Bakıyorum bizde hani 41 TL'lik evet. ha, kaynak getirmeyen ama hani diğer şeyleri yüksek. Şeyi duymuştum. Hani oranın kaynak varsa oranı yükseltiyor. Hani aldanmayın ona deniyorlardı. Evet. Yok %2000 şey veriyor sana. İşte kârı var falan. Şöyle Ona bakıyorum. yazıyor pakette. Direkt şöyle göstereyim. Mesela şurada herhangi bir tanesi de vardır. Mesela şu paket var ya. Hı hı. Şuradan gelip sen mesela ileri için Rani Durga eğer almak istiyorsan Rani Durgavati'den gidebilirsin. Çünkü Luwu için de bu çok faydalı. Ha, Evet. Attila ile Guan Yu da koyabilirsin bunu Hı almayıp. hı. O tamamen senin tercihine kalmış. Mulan gitmediğin için bu konuda biraz ferahsın. Hı hı. Şu paketlerde senin dediğin şöyle. Değeri 47 bin TL diyor. Evet. 190. Yani bunlar hikaye. Doğru. Aynen. O yüzden bu paket de zaten bir yerden sonra kazık moduna giriyor. Sadece hocam Onu, marketten alınabilecek en mantıklı şeylerden bir tanesi hızlandırma almak istiyorsan. Zaten yayından önce de konuşmuştuk. evet. Var. Araştırma. Onun dışında gem sandıkları çok önemlidir. Özellikle gelen festival teklifi bölümlerinde. Hı hı. Şu an gitmiş gerçi de mesela gem oluyor. Bazen çok güzel fiyatları olabiliyor. Gemler de ileri düzeyde çok iyi Mesela etkilere. Nasıl? bu paketi alacağım. Bu paket alınır bence de. Ben aldım çünkü. Uygun, alınabilir. Yani gem sandı hocam. Araştırma illa hız alacaksan araştırma üstünden inşaat konusunda çok gitmeye gerek yok. İnşaat boş kudret veriyor Evet. genellikle. Hız Puan. kullanmaya gerek yok. Evet bir de kahraman. Çark. Bu kadar hocam. Yani hiç başka gelip şurada ne bileyim atıyorum. Bir de şeyleri almayı unutma zaten. Biliyorsunuz VIP'den çekiç. Tabii tabii, onları hepsini Ha aldım. Bir VIP bak. çekiç. VIP çekiç bölümünde de şöyle bir şey var. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama. Bak Ay, şurada üretim ödülleri var ya. Mesela 30'da alıyorum. ha 2 tane kalmış mesela. Aynen süper abi o zaman. Ya budur O, hocam yani marketin doğru kullanımı budur. Sana burada mesela genelde insanlara soruyor ya onlar için de anlatayım. Geliyor sana burada 50 tane şey vermiş 41 lira. Ya 41'i biz verelim şu paketi bize sunma. Yani aylık paketlerden ben şahsen bir günde işte 300 veren şu tecrübe puanı falan beceri puanı veren aylığı alıyorum tek. Diğerinde de hız veren paketleri alıyorum genellikle. Haftalıklarda da alınabilir alınmayabilir. Çok önemli. Tek araştırma da alınabilir. Onun dışında gerisi nanay yani hocam. Mesela bu paket nanay. Yani bu paketten gidilmez. Yani kaynağı kendim toplarım. Kitap zaten etkinliklerine geliyor. Beceri puanı illaki bir yerlerden buluruz. Mantık bu şekildedir. Hesap güzel. Sadece imparator parasına hı hı. VIP'ye yatırmak yerine Artık çark, yatırmıyorum. çarklardan gitsen daha iyi olurdu. Çok kötü değil ama biraz belli İyi. başlı. Yani şey hocam 56 bin lirayla daha iyi yere gidilir mi? Bir şey Gidilir. yapabilir miyim?
ne kadar harcadığım gözüküyor ya o VIP puanında. Onun bir hesabı yapılıyordu. Ee, Hı hı. O 100 bin puana 50 dolar mıydı? Öyle bir şeydi yanlış değilsem. Şuradan Anladım. bakalım. 233 bin puan yapmışsın ama hatırlamıyorum yani kaçta kaç. En azından belki izleyenler görüp şey yapar. 1500 euro da şimdi şöyle bazı Tahminim. Belki fazladır, belki azdır, şimdi yalamam. Ben hani bir ortalama kafamda dönen. ha, 1000 Belki 1500 mü ya da 1500 üstü altı o civar bir şey diyorsunuz o zaman. hep telefondan aldığım için. Ha, yok. Şimdi şöyle zaten bunu bazıları hesaplıyordu. Ben de tam bilmiyorum. En azından buradan gösteririz. Zaten oyuna ne şekilde para sokarsan sok hocam burası işler. Doğru. Hı hı. Oradan da zaten bazıları hesaplamayı biliyor. Hesaplanır. Zaten sen de diyorsun 3 aşağı 5 yukarı tam bir Hı şey hı. değil ama 1500 euro gibi düşünüyorum diyorsun. Öyle düşün. Ama çok kötü bir hesaplı değil. Ya, teşekkürler. Daha iyi olabilir miydi? Olurdu. Senin oradaki hatan hocam imparatorluk paralarını sadece VIP'ye vermiş olman. Vermeseydin kahramanlar daha iyi olurdu. Şeyler falan da alıyordum mesela. Bizi çok darlıyorlardı Koreliler. Devamlı yok Ha, buff ışınlan, paketleri. saçma sapan şeyler, koruma alıyordum, şey alıyordum. Gerçekten rahat vermiyorlardı. Hani yağma yapamıyorduk. O zaman Ve şöyle diyebiliriz. Siz çok fazla savaşta kalmışsınız bana anlattığın kadarıyla. Çok uzun zaman. 1,5 ay mı savaşmıştınız full? ya 1,5-2 ay savaşamadık ki. Karşıda 20 tane şey Yani vardı. Balina tane darlandınız yani bir şekilde kaynağa gittiniz, kesildiniz bilmem ne yaptınız. Hem bu dolayısıyla kudretin düştü. Hem de bu satın alım yaptığın parada genellikle buff paketleri çektin. Kalkan gibi işte pardon şey gibi neyse savunmaya yönelik kendi korumaya yönelik paketler çektiğin için biraz sorun yaşatmış size bu olay. işte acemilik ilk defa oyunu oynayınca Ya hocam hepimizde oluyor. Zaten hesap inceleme videolarında illaki hatalar oluyor. Belki benim hesabımda da vardır hatalar yani eskiden de oynamama rağmen. Bir anlık şeye kapılıp ben de çok buff paketleri çekip savaştık. Mesela onlar hepsi boşa gitti. Onun ya, yerine kahramana bassam daha iyi hesaba sahip olurdum. mesela benim arkadaşım var Hollanda'dan. Aynı şeydi, İsklandil. Arkadaş mesela maksimum 150-200 euro para harcadı oyuna. Okçu kampı fena. Hı hı. Balina tanımıyor, kesiyor, geçiyor. İşte mantık ya, para da bir yere kadar. Mantıklı oynayınca gerçekten sağlam yerlere gelebiliyorsun. İşte her incelediğim hesapta başka bir olay çıkıyor. Mesela birinde bundan öncekinde adam bütün kahramanlara yaymaya çalışmış. Mesela hepsini 2-3 yıldız yapmaya çalışmış. Bu sefer tam bir kompu hiç olmamış. Mesela sende evet tam bir komp var mı? Bence var. Richard senin neredeyse tam bir komp yani. Sağlam bir komp. Rahatlıkla O sahaya da çıkarsın ona bu arada. 5 yıldız yapsan daha off yani. İkinci de Miyamoto'da aslına bakarsan 3 yıldız yapmışsın. Kaç bin lira bu da? Tribuane'yi sadece yaparsın. Bir de Yoti yaparsan okeydir hocam bu hesap. Yani yürür gider. ya işte zamana yayılacak birazcık. Şeyleri açmam kere oldu. Kahramanları açmam iyi oldu. Tabii tabii. Şimdi sende Atilla var mıydı hocam? Yok. Eyvah. Ama Allah Hocam yok da. Lübu Atilla'ya muhtaç. Hmm. Mulan Atilla'ya muhtaç. Oo, Olması olmaz mı? Olur ama biraz kırık olur. Guay o zaman senin Rani alman artık şart. okey. O şekilde. Var mı Öyle. hocam aklında başka bir soru? Yok. Seni tanımak güzeldi. Teşekkür ederim abi. Seni de tanımak güzeldi. Ee, Güzel. Kötü oldu. Emin, hesabın Hı. hakkını helal et. Hocam hakkınızı İkisi helal olsun. Sen de hakkını helal et. Geldin katıldın. ne demek ya? Çok büyük bir zevkti. Hakikaten et. Abi Rahat yaşıyorsun. eyvallah teşekkür ederim. Abi katıldığın için tekrardan ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. İzleyenler için Öpüyorum. de selam göndermek istediğim biri varsa En, en koçak. Eyüp İzletici. Koç'a selam olsun. Burada da izleyen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.